Halime bak ya. Az önce güneş çıktı. Gözlüğümü taktım. Şimdi kar yağmaya başladı. Kapşonumu taktım. Ya bir şey anlatıp gideceğim, gidemiyorum. Şu an Hollanda'da gördüğüm ilk ağaçlık alanın içerisindeyim arkadaşlar, bakın. Şöyle bir yere geldim. Yani 10 numara, mükemmel bir yer. Sessiz, kuşlar, başka hiçbir şey yok. Böyle bayağı da büyük burası. Bir tane adam geldi, avcıymış. Domuz varmış buralarda, onları avlıyormuş. Burası dedi, bir tane kadının arazisi dedi. Buradan dışarı çıkman lazım dedi. Burada bulunamazmışım bile arkadaşlar. Ve gerçekten bayağı büyük bir yer burası. Şurada geyikler vardı az önce. Enteresan. Yeah. Hello. I speak English. What are you doing here? Yeah, I talked with the old man. He said this is private, so I'm leaving now. I thought this is just a forest, and I'm going back. Okay, yeah, he told me. I have also a dog. Picture of a dog who's watching here. I don't understand. I don't have, it's private property, but I have, here is a dog watching this area. Okay, I didn't see. I thought this is just a big forest, and I'm just taking photos, and I'm leaving. It's with a gate that I close when I'm just going to the supermarket. Okay. Yeah, the door was open, and I thought this is forest. And I'm leaving now because If the door is open, you just go in. There is a door. Okay. Normally it's closed. Now it's open. But Yeah, if it was it's open. People shouldn't come in just like that. Okay, but I'm coming from UK, and everywhere is doors if there is a forest because of the sheep and the dogs, and so I thought this is the door just for the forest, you know. So, and I'm leaving now. Did you make nice pictures? No, I just took 2 videos on this road. That's it. Yeah, just cycling video. You need better weather. Okay. So the door is open now, right? It's closed. I hope you close it again. Yeah, of course. Yeah. No problem. I do it. Okay. Have a nice day. Thank you, you too. Abi yani bu kadın kim acaba? Gerçekten bakın, Hollanda'da gördüğüm, şöyle bakın göstereyim etrafı. Görüyor musunuz bu girişi? Buranın girişi. Hollanda küçücük bir ülke. Şu gördüğünüz ağaçlık alan Hollanda'daki birçok köyden daha büyük bir yer. Yani bu kadın nedir abi, kraliçe midir? Kimdir yani bu kadar Hollanda'nın bir kısmına sahip olabiliyor. Enteresan. Neyse, şu bölgeden uzaklaşmak istiyorum. Evet, ben geldiğimde bu kapı tamamen açıktı. Kadının dediği de burada köpek izliyor yazısı varmış. Yani ben bunu okumadım bile oğlum, yani köpeği olan insanlarla ilgili bir uyarı sandım. Yani hani köpeğinizi düzgün gezdirin gibi bir şey yazıyor sandım. Ben ne bileyim. Onun dışında İngiltere'nin zaten her yeri bu şekilde kapılarla dolu. Yani Birleşik Krallık'ta yaşayan arkadaşlar
olayın ne olduğunu biliyor. Ben de öyle bir yer sandım burayı. Kadının geyikleri vardı oğlum ya. Kadının alanında geyik var, geyik arkadaşlar. Bir sürü geyikler zıplaya zıplaya gidiyordu. Yani bu doğaya ait geyik değil onlar, çünkü ormanın etrafı çevrildi. Oraya getirilip bırakılmış. Kadın oraya geyik getirtmiş ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hollanda'da kamp yapmak gerçekten çok zormuş. Yani şu yüzden zor aslında, insan olmayan herhangi bir yer yok. Yani ülke o kadar küçük ki her yerde insan var. Neyse bulacağım şimdi, umutluyum. Bulacağım birazdan. Evet, böyle hiç kimseye ait olmadığını düşündüğüm bir orman buldum. Düşündüğümüz şeylere bak ya. Yani şu an hava kararıyor zaten. Sıkıntı çıkarsa da sabah çıkar. O zaman da zaten toparlanıp gideceğim. O yüzden umurumda değil kardeşim. Şöyle çimenlik bir yere çadırımı kururum. Şu kuş sesleri içinde uyurum. Bu arada arkadaşlar, bunu da söyleyeyim de Hollanda'da kamp yapmak yasak. Yani wild camping, kamp alanı haricinde doğada kamp yapmak yasak bu ülkede. İngiltere'de de aynı şekilde. Ama İskoçya'da tamamen serbestti. İstediğiniz her yere kamp yapabiliyordunuz. O yüzden İskoçya'da o konuda kafam bayağı rahattı. Hatta birisi gelip buraya kamp yapamazsın, polisi çağıracağım dediğinde bile git polisi çağır diyebiliyordun. Çünkü çağıramayacağını biliyorsun adamın. O yüzden aklınızda olsun eğer bir gün buraya gelecekseniz. Yani tabii burada şöyle de bir durum var. Şimdi aranızdan bazıları çıkıp da işte yasaksa o zaman niye yapıyorsun falan diyecek. Arkadaşlar Hollanda vatandaşı insanlar da bisikletiyle, sırt çantasıyla falan gezerken gece uyumak için bu tarz bir yer bulup çadırını kurup uyuyup ertesi gün yola devam ediyor. Yaptığı şeyi biliyor çünkü. Yanlış bir şey yapmıyor. Yani bu göz ardı edilebilen bir durum. Sadece işte bunu çok göz önünde yapmamak lazım yasak bir ülkede. Sen gidip orada insanların göz önünde bir yerde kamp yaparsan sıkıntı çıkar işte. O yüzden olabildiğince böyle çok fazla görünmeyeceğin yerlerde hava tam kararırken çadırını kuracaksın. Sabah da çok fazla geç olmadan çıkıp gideceksin. Yani buralarda olay böyle arkadaşlar maalesef. Evet, sonunda toparlandım. Yağmur da durdu gibi. Yani sürekli durup başlıyor. Bugün büyük ihtimal yağmur altında gideceğim gibi görünüyor. Bakın, burada kurdum çadırımı. Tertemiz, mis gibi bıraktım. Yani burada herhangi bir insana ait bir iz, kalıntı, hiçbir şey yok. Bir iki tane çöpüm vardı. Onları da bu çerez poşetinin içine doldurdum. Birazdan çöpe atacağım. Olay bu arkadaşlar. Yani herkes bu şekilde duyarlı olmaya çalışsa zaten belki bu tarz sıkıntılar hiç yaşamayacağız. Neyse, yola devam edelim bakalım.
Evet, bakın burası Hollanda'da bir tane kilise. Yani bir zamanlar kilise olan bir bina. İçeriye girdiğiniz zaman bu şekilde, yani kütüphane değil ama böyle kitap dükkanı gibi bir yere çevirmişler burayı. Aynı zamanda da burada oturup kitap da okuyabiliyorsunuz sanırım. Şöyle yukarıdan da göstereyim. Evet, Hollanda'da artık eskisi gibi dine karşı bir ilgi olmadığından bu birçok kilise cemaatsiz kaldığı için böyle kiliseleri farklı amaçlarda kullanmaya başlamışlar. Mesela burasını bu şekilde bir kütüphaneye diyeyim, kütüphaneye çevirmişler. Başka bir tane kiliseye gittiğinizde orayı hamam olarak görebilirsiniz. Bakın kilisenin bu tarafı kafe olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kafe. Çok güzel görünmüyor ama. Bakın arkadaşlar, Hollanda'da tuvaletler nasıl? Görüyor musunuz? Delik nerede? Yaptığınız her şey burada birikiyor arkadaşlar. Ya bu Hollandalılar yaptıklarını görmek istiyorlarmış. Görüp sağlıklılar mı değiller mi karar vermek istiyorlarmış ama hayatımda böyle iğrenç bir tuvalet görmedim ya. Günaydınlar arkadaşlar. Ben gene bir ormanda, bu arada buhar etmiş. Ben gene bir ormanda çadır kurdum dün akşam. Bugün de ayrılırken güzel bir video çekerek öyle ayrılayım diyordum. Çünkü Hollanda'da dediğim gibi bu tarz yerler bulmak zor. Bu arada niye böyleyim onu da anlatacağım birazdan. Ama bir video çekmeyeceğim giderken. Çünkü İskoçya'da yeterince yağmur altında videolar çektim. Ve buradaki vizemin kalan günlerini yağmur altında ıslanıp video çekerek geçirmek istemiyorum. O yüzden şimdi çıkacağım, yola devam edeceğim. Size şunu göstermek istiyorum. Bakın. Yağmur ben uyandıktan sonra başladı. Gece hiç yağmadı. Ben gözümü açtım. Yağmur başladı. Bütün günde yağacak gibi görünüyor. Şimdi bu gördüğünüz çadırın iç tentesi. Ben çadırın dış tentesini bu şekilde bırakıp önce içini toplayıp bu hiç ıslanmadan bunu toplayacağım, kaldıracağım. En sonda zaten ıslak olan bu dış tentesini toplayıp çantama koyacağım, yola çıkacağım. Çünkü önce bunu çıkarırsam zaten bütün her şey ıslanmış oluyor. Bu ıslandığı zaman bir sonraki çadıra girdiğin gün ıslak bir çadırın içerisine giriyorsun. Uyku tulumun, matın, her şeyin doğal olarak ıslanıyor. Ya da ıslanmaması için işte kuru bir kıyafetini falan feda ediyorsun ki kurulamak için. Neyse, yani böyle bir yöntem var. Sizin de bilginize. Tabii sizin çadırınız buna müsaitse. Evet, yağmur da başladı. Yola çıkalım artık. Zaten birazdan ıslanacağız. Bu arada bu ülkedeki şu ana kadar gördüğüm bütün tarlaların yanında böyle tarlayla yol arasında su için yer açmışlar. Yani
Gördüğünüz bütün yol kenarları neredeyse bu şekilde arkadaşlar. Böyle küçük bir dere akıyor gibi. Hoş, güzel, tatlı bir görüntü yani. Evet, birden dolu yağmaya başladı. Yani hayatımda üst üste bu kadar doluya yakalandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani nasıl bir ülkedir burası, şuraya bakın ya. Kar yağıyor oğlum. Bak şurada arabanın üstünden göstereyim. Buz yağıyor oğlum, buz yağıyor. Şuna bak. Şimdi de birden cayır cayır güneş çıktı arkadaşlar. Hava gerçekten enteresan ama bakmayın böyle güneş olduğuna, soğuk. Ben Amsterdam'dan yola çıktım. Kuzeye doğru sürdüm. Ülkenin ortasına geldim. Ülkenin ortasından da güneyine doğru indim. Daha sonra da batı kıyısına doğru sürmeye başladım. Şu an ben kıyıya doğru gidiyorum. Oradan da güneye doğru sürüp Belçika'ya geçeceğim. Ama şu an Amsterdam'dayım. Dün Amsterdam'a geldim yeniden ve sadece bir tane fotoğraf çekmek için geldim arkadaşlar. Yolumun üzerinde değildi burası. Bir 30 kilometre kadar daha kuzeye sürmem gerekiyordu. Bu videoları, fotoğrafları falan kontrol ederken ben video çekmekten fotoğraf çekmeyi unutmuşum yani. Fotoğrafa odaklanmamışım hiç. Kafamda bir tane fotoğraf vardı. En azından dedim onu çekeyim. Sadece o fotoğrafı çekmek için Amsterdam'a kadar sürdüm. Dün de şansıma tam mavi karanlıkta Amsterdam'daydım. Yani gün battıktan sonra hava tam kararmaya başlamışken zaten tam o saatte çekmek istiyordum fotoğrafı. Geldim, fotoğrafımı çektim. Daha sonra hostele gittim, uyudum. Şu an yola devam ediyorum. Başka hiçbir şey yapmadım yani Amsterdam'da. Sadece o fotoğraf için geldim. Şimdi gidiyorum bakalım kıyıya doğru. Kamp yapacağım 1-2 gün. Belki 3 gün bilmiyorum. Daha sonra Rotterdam'a doğru geçip oradan Belçika'ya doğru süreceğim. Şimdi Amsterdam'dan yola çıkıp Belçika'ya doğru sürsem bir günde 2 günde ülke bitmiş olacak. Hani biraz böyle bir yuvarlak çizdim. Ülkenin her yerini gördüm. Birkaç gün sürdü zaten bu da. En azından görmüş oldum. Çok da şey yokmuş arkadaşlar. Yani her yer birbirine benziyor öyle söyleyeyim. Ama 2 gün Hollanda'da bisiklet sürüp Hollanda'yı gezdim demek istemediğim için biraz şöyle bir her yerini görmek istedim. Kanka siz uçabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Siz niye sürekli böyle emekli amcalar gibi yürüye yürüye dolaşıyorsunuz ya? Buradan geçiyorken bir şeyden daha bahsedeceğim. Bunu ben geçen gün öğrendim. Bakın şu an Central istasyonunun hemen karşısındayım. Burada bakın karşımda gördüğünüz otel Victoria Otel. Bu meşhur Victoria Otel'in hikayesinden bahsedeceğim size kısaca. Şurada bir tane şöyle ince uzun bir tane bina var, görüyorsunuz değil mi? Yani otelin içerisinde görünüyor ama değil aslında. Burada zamanında şu bina varken bu Victoria Otel'in sahibi bu binanın etrafındaki arsayı satın alıyor. Daha sonra diyor ki biz bu binayı da alırız diyor. Burayı yıkıp buraya kafamızdaki gibi bir otel yaparız diyor. Bu ince uzun küçük binanın sahibi de işi taktiğe bindiriyor. Zaten bunlar burayı almak zorunda deyip fiyat yükseltiyor. Kabul etmiyor tekliflerini. İşte bu böyle biraz zaman geçiyor. Bu sefer tam tersi otelin sahibi orayı almaktan vazgeçiyor ve evin etrafına otel yapmaya başlıyor. Evin etrafındaki aldığı arsanın tamamına oteli inşa ediyor. Adamın hiçbir alanına girmeden. Bu şekilde de evi çevreleyen bir otel çıkıyor ortaya. Yani şu ortada gördüğünüz bir tane abinin inadı. Daha sonra intihar etmiş falan filan diye bir olay da vardı. Tam bilmediğim için onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama yani bu binanın olayı bu arkadaşlar.